Tarihin en büyük askeri dehasını konuşacağız bugün. Metehan. Onun kurduğu sistem öyle etkiliydi ki, 2000 yıl sonra bile modern orduların temelini oluşturuyor. İşte bu çok ilginç bir bakış açısı. Özellikle onlu sistem organizasyonunun günümüz ordu yapılanmasına olan etkisinden bahsedelim. Metehan'ın en dikkat çekici başarısı, dağınık Türk boylarını birleştirmesiydi. Düşünsene, o dönemde iletişimin bu kadar zor olduğu bir çağda, bu kadar geniş bir coğrafyayı tek bir yönetim altında toplamayı başardı. Hmm. Ve bu birleşme sadece askeri açıdan değil, ekonomik ve kültürel açıdan da çok önemliydi, değil mi? Kesinlikle öyle. Özellikle İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirmesi hem ekonomik hem de stratejik açıdan müthiş bir hamleydi. Bu sayede Türkler Doğu ile Batı arasındaki ticareti kontrol eden en önemli güç haline geldiler. Peki ya Çin ile olan ilişkiler? O dönemde nasıl bir strateji izlendi? İşte bu çok kritik bir nokta. Metehan, Çin'e karşı çok akıllıca bir politika izledi. Bir yandan güçlü bir askeri caydırıcılık oluştururken, diğer yandan da ticari ilişkileri geliştirdi. En önemlisi de kültürel asimilasyona karşı gösterdiği dirençti. Ve bu direncin en güzel örneği de Çiçi'nin hikayesinde görülüyor sanırım. Evet, Çiçi'nin kardeşi Hohanye'nin Çin'e boyun eğme teklifini reddetmesi, Türk bağımsızlık anlayışının en güzel örneklerinden biri. Bu karar gelecek nesillere de çok önemli bir mesaj verdi. Bu dönemde oluşturulan devlet yapısı da oldukça etkileyici. Özellikle onlu sistemin detaylarından bahsedelim mi? Tabii ki, onlu sistem sadece bir askeri organizasyon değil, aslında tam bir devlet yönetim modeliydi. Her 10 kişinin başında bir lider, her 100 kişinin başında bir komutan. Bu sistem o kadar etkili oldu ki, Cengiz Han bile centuries sonra bu sisteme örnek aldı. Yani aslında modern ordu yapılanmasının temelleri ta o zamanlara dayanıyor. Kesinlikle. Ve sadece askeri sistem değil, adalet sistemi de çok gelişmişti. Örneğin, suçluların cezalandırılması konusunda çok net kurallar vardı. Hatta bu kuralların bazıları günümüz hukuk sistemlerine bile ışık tutuyor. Peki Ötüken'in önemi neydi bu sistemde? Ötüken sadece bir başkent değil, adeta bir medeniyet merkeziydi. Burası hem politik hem de manevi bir merkez olarak işlev görüyordu. Düşünsene, buradan yönetilen topraklar Kore'den Hazar Denizi'ne kadar uzanıyordu. Bu kadar geniş bir coğrafyayı yönetmek gerçekten büyük bir başarı. Öyle ki, bu başarının sırrı aslında çok kültürlü bir yapıyı yönetebilme becerisinde yatıyordu. Her boyun kendi geleneklerine saygı gösterilirken ortak bir Türk kimliği de oluşturuldu. Bu denge politikası, günümüz çok kültürlü toplumları için bile örnek olabilecek nitelikte. Yani aslında modern devlet yönetiminin temellerini konuşuyoruz. Tam olarak öyle. Ve belki de en önemlisi bu sistemin sürdürülebilir olmasıydı. Metehan'dan sonra da bu yapı uzun süre devam etti. Çünkü sistem kişilere değil, kurallara ve geleneklere dayanıyordu. Bu tarihi mirasın günümüze yansımaları nasıl görülüyor? Şöyle düşün. Bugün bile kullandığımız pek çok yönetim ve organizasyon prensibi o dönemden geliyor. Örneğin ordudaki hiyerarşik yapı, diplomatik ilişkilerdeki denge politikası, hatta devlet yönetimindeki bazı temel prensipler. Hepsi o dönemin mirasını taşıyor.